Şimdi benim en merak ettiğim konulardan bir tanesi, çok ilgili olduğum konulardan bir tanesi. Bu annelerimizden genetik hatıra, doğumlardan sonra kalan, çok kilo verdikten sonra oluşan o sarkık göbeği nasıl hallediyoruz? Bunun yolları nelerdir? Ne yapıyoruz? Günümüzde çok artık yine çok sıkça kullanılan bir kelime mommy makeover surgery, annelik cerrahisi, meme cerrahisiyle beraber yapılan karın germe ameliyatı veya tek başına yapılan karın germe ameliyatı. İngilizcesi tummy tuck denilen ameliyat Tummy veya tuck. abdominoplasti. Bazı kitaplarda lipoabdominoplasti diye de geçer. Yağ almayla beraber karın germe yapılma. Trunk dediğimiz gövde kısmının vücut şekillendirme ameliyatlarından temeli bu. Karın germe ameliyatı. Karın germe ameliyatı genellikle kimlere yapılır? Aynen senin dediğin gibi anne olmuş, birden fazla özellikle doğum yapmış kadınlarda, üst üste doğumlar yapmış kadınlarda derinin sarkmasına bağlı, özellikle göbek deliği ile pubis bölgesi arasında, genital bölge arasındaki derinin aşağı doğru sarkması. Bu deriyi ne yaparsan yap hiçbir yöntemle gideremiyorsun. İstediğin kadar spor yap, istediğin kadar kilo ver, istediğin diyeti yap. O deri gevşedi mi sanki 10 kez şişirilip söndürülmüş bir balon gibi deri gevşiyor ve aşağı bırakıyor. Yapılacak işlem karın germe. Şimdi karın germenin iki tipi var. Tam karın germe, mini karın germe. Eğer bir karın germe ameliyatında kişiye yeni bir göbek deliği yapıyorsan ameliyatın ismi tam karın germe oluyor. Ama göbek deliğine dokunmadan sadece karnın alt kısmındaki sadece deri fazlalığını alıyorsan o ameliyatın ismi mini karın germe oluyor. Tek fark bu. Ameliyat genel anestezi altında yapılıyor. Küçük bir ameliyat değil tam karın germe. Ciddiye alınması gereken bir şey. O yüzden ameliyat hazırlıkları bizim için önemli. Mesela kişi tekrar anne olmak gibi bir niyeti varsa bu ameliyatı son doğumundan sonraya bırakması lazım. Veya en az 5 yıl hamile kalmaması lazım. Ameliyattan önce kesinlikle sigara içmemesi lazım. Verebildiği kadar da kilo vermesi lazım. Bu ameliyata ne kadar düşük kiloyla girerse kişi o kadar iyi sonuç alıyor. Kitap hep şey der, ne kadar az liposakşın yapıyorsanız bu ameliyatta o kadar iyi sonuç alacaksınız. Çünkü kalın olan deriyi inceltmek farklı bir şey, sarkmış deriyi aşağı çekmek, fazlasını almak farklı bir şey. Ki biz liposakşın yaptığımız halde bazı kadın deri fazlalığını almamıza rağmen, karın kaslarını sıkılaştırmamıza rağmen yüz yuvarlak bir karnı oluyor. Çünkü deri her yerde kalın. Yani tüm vücuda çepeçevre böyle çepeçevre bir ağacın gövdesini oyar gibi oyamıyorsun. Karnın deri fazlalığını alıyorsun. Her yere liposakşın yapamıyorsun. Zaten yapmaman gereken noktalar da var karın germede. O yüzden ameliyattan önce hastaları bu şekilde hazırlıyoruz. Hastaların ameliyattan önce kan değerlerinin iyi olması lazım. Çünkü ameliyat kanama riski olan, kan kaybedilen bir ameliyat, doku çıkartılan bir ameliyat. Genel anestezi altında ortalama 2-2,5 saat sürüyor benim elimde. Ne yapıyoruz? Tam iç çamaşırının, kilodunuzun, lastiğinin hemen altına kalacak şekilde boydan böyle bir kemanın yayı gibi hafif böyle eğri bir yay şeklinde bir kesi yapıyoruz. Eskiden şey derlerdi, sezaryen'de beni 7 kat kestiler derlerdi. Evet. Bu 7 kat değil 3 kat kesiyoruz bunda. Karın kasları sağlam kalıyor. Kaslara ulaştıktan sonra yukarı doğru dönüyoruz o kesi yerinden. Göbeğe doğru deriyi kaslardan böyle yaprak gibi ayırıyoruz. Karşımızda göbeğin sapı çıkıyor içeri doğru giden. Göbeğin dışarıdan üstünden bir pencereyle kesiyoruz. Sap içeride kalıyor ve biz deriyi aynı tabiri caizse Kurban Bayramı'ndaki o koyunun derisini yüzer gibi kaslardan böyle ayırıyoruz. Nereye kadar? Kaburgalarımıza kadar. Alttan kestik. Deriyi yukarı doğru kaldırdık. Şuraya kadar yumurta kabuğu şeklinde bir deriyi havaya kaldırdık. Derinin fazlasını aşağı çekiyoruz. Aynı gömleğimizi pantolonumuzun içine oturtur gibi kırt 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 fazlasını kesiyoruz. Göbek nerede? Göbek yok. İçeride kaldı. Bir pencere açıyoruz. Yeni göbek sapını yeni göbek penceresinden çıkartıyoruz. Burayı dikiyoruz. Şimdi bu kabası. Peki ne yapıyoruz? Bunu kaldırdığımızda havaya karın kaslarını görüyoruz. Hani six pack denilen bakla bakla karın Evet. kasları var ya. Bu kaslar aşırı kilo alıp verme veya hamileliklerde birbirinden uzaklaşabiliyor. Biz buna diastazis recti diyoruz. Yani karın kaslarının rectus kaslarının birbirinden uzaklaşması. Aynı ceketin önünü ilikler gibi biz bunları böyle bu şekilde kasları da gerekirse yırtık genişleme varsa sıkılaştırabiliyoruz. Bazen sadece genişleme olmuyor. Buralarda fıtıklar oluşabiliyor. Pencereler, iç organlar buradan dışarı çıkabiliyor. Göbek etrafında bazen ameliyat trokar dediğimiz bu
kapalı yöntemle girilen ameliyatlardaki giriş deliklerin üzerinde yırtıklar oluşabiliyor. Öyle bir durum olursa da o fıtık onarımını yapıyoruz. Sonra derinin fazlasını çekiyoruz, fazlasını kesiyoruz, yeni bir göbek oluşturup burayı dikiyoruz. Aynı anda özellikle bel kısmının, bu love handle dediğimiz, as tutamağı dediğimiz bel kısmındaki cilt altına da yağ alma, klasik liposakşını aynı anda uyguluyoruz. Neden? Çünkü belin kavsinin oturmasını istiyoruz. Özellikle oturma yüksekliği çok düşük olan bayanlarda, yani kalça gövde yüksekliği çok düşük olan bayanlarda sen istediğin kadar ön kısımdan deri fazlasını al, belin kalınlığını başka türlü oturtamıyorsun. Burada yağ birikintisi varsa özellikle yan kısımlara da mutlaka liposakşın yapıyoruz. O yüzden buna lipoabdominoplasti diyor. Hatta biraz daha şuralara kadar girebiliyoruz ama herkes farklı yapmakta gene. Mutlaka teknik farklılıklar var ama orta kısma çok fazla liposakşın yapmıyoruz. Çünkü derinin beslenmesi bu sefer bozuluyor. Hani bu sigara içmeye bağlı veya işte kan değerlerinin oynamasına bağlı derinin nekrozu dediğimiz şey bu ameliyatta en istemediğimiz şey. Çünkü derinin beslenmesi çok önemli. O yüzden liposakşın da bu deriyi incelttiği için derinin beslenmesini bozabiliyor. O yüzden özellikle yan kısımlar yapıyoruz. Merkez kısımlardan biraz kaçıyoruz liposakşın açısından. Derinin fazlasını çektikten sonra kesiyoruz. Estetik bir upuzun bir dikişle burayı geri dikiyoruz. Bir de cırt cırtlı bir korse takıyoruz hastamızın üzerine. 2 tane de direnç çıkarıyoruz dışarıya. Biri sağdan biri soldan kirli kanı içeriden dışarı çeksin diye. Ben bu ameliyattan sonra genelde hastalarımı 2 gece hastanede yatırıyorum. İkinci günün sonunda ilk günün akşamına mutlaka ayağa kaldırmış oluyorum. Bu ameliyatlar tek başına büyük ameliyatlar olduğu için bu ameliyattan sonra en önemli şey hastayı bir an önce mobilize etmek, ayağa kaldırmak. Niye? Tromboemboli yani pıhtı olmasın istiyoruz. Hastayı bir an önce ayaklandırırsak bundan kurtulmaya çalışıyoruz. Gerekirse kan sulandırıcılar veriyoruz. Bunları ayağa kalkamıyorlarsa. İdrar sondası takıyoruz. Ayağa kalktıktan sonra idrar sondasını da çekiyoruz. Hasta daha da rahat oluyor. İkinci günün sonunda pansumanların nasıl yapılacağını öğretip hastayı evine gönderiyoruz. Direnleri de genellikle ikinci günün sonunda bazen 3, bazen 4 içinden gelen miktara göre direnleri tek tek veya ikisini aynı anda çekiyoruz. 3 hafta boyunca pansumanla, batikonla orayı temiz tutmasını istiyoruz hastamızın günlük pansumanlarla. 3. haftanın sonunda baktık dikişler kaynamaya başlamış. Oralara izgiderici tedaviye başlıyoruz. Aynı meme cerrahisinde olduğu gibi ilk 3 hafta antiseptik solüsyonlarla temizlik, ondan sonra izgiderici tedavi. İzgiderici tedavide neden? İlk 6 ay burası kızarık ve kabarık oluyor. 6. ayın sonunda kabarıklıkları sönüyor. 12-18 ayda kızarıklıkları kayboluyor. Genelde doğum yapmış ve sezaryen doğum yapmış kadınlar bunu çok daha iyi hatırlıyorlar. Aa evet hocam sezaryenizme tam 2 yıl sürmüştü diyor. Tam oraya doğru oturtacak şekilde izlerimizi planlıyoruz. Tabii burada hastalara mutlaka şunu hatırlatıyoruz. Plansız hamileliklere karşı da ekstra olarak özellikle bayan hastaların korunmasını istiyoruz. Ameliyattan 3 ay sonra hocam bir kaza oldu, Allah verdi bir bebek bekliyoruz sürpriziyle karşılaşmamaları açısından. Çünkü karın derisinin fazlasını almışız. Karın kaslarını birbirine kasları dikmişiz. Bir ay sonra hasta hamile kalırsa bu karın nasıl genişleyecek? Bütün ameliyatımız boşa gidecek. Siz öyle sıkı sıkı dikince Tabii, bu sefer bayağı o büyümez de dışarıya. Yani illaki büyüyor. Hatta bir yılın bazı vakalar var. Bir yılın sonunda bile hamile kalmaları da problem yaşamamış vakalar var ama kitabi olanı genelde şöyle der. Hasta bebek ihtiyacını, bebek isteğini sonlandırmış olsun veya en erken 5 yıl sonra olsun istiyoruz derler. İyice karın iyice yumuşasın ki genişleyebilecek kapasitesi olsun diye. O içerideki peki diktiğiniz kasları eriyen bir dikişle mi dikiyorsunuz ve o öyle sapasağlam kalıyor mu? Sapasağlam kalıyor, yapışıyor. Çünkü o içerideki diktiğimiz dikişler çok uzun sürede eriyor. Aylar sonra eriyor. Hemen erimiyor. Bayağı oldukça kalın bir misina kalınlığında bir iptir bu. Naylon alışımlı gibi diyeyim. Tam naylon da değil. Çok kalın, çok sağlam. Onu elinizde koparamazsınız o dikiş. O kadar kalın bir dikiştir o. Yani onu kesmeniz gerekiyor. Başka türlü koparamazsınız. Anladım. Peki bu yara iz giderme tedavisini dediniz ya 2 sene sonra daha hani bir incelmiş oluyor. Evet. 2 sene boyunca krem mi sürüyor insanlar? Hayır. Genelde 6. 9. aydan sonra kremlere ihtiyacı kalmıyor. Ha 9 aya kadar her gün krem mi sürüyorlar? Gerekebiliyor. Bazen o da yetmiyor. Ne yapıyoruz? İzgiderici özel silikon bantlarımız var. Onu yapıştırıyoruz onların üzerine.
Bazen o da yetmiyor. Üzerine kortizonla enjeksiyonlar yapıyoruz. Bu tamamen kişiye özgü yol aldığımız bir şey. Bazen 3. ayın sonunda hiçbir şey kalmıyor. Gayet güzel gidiyor. Sarı kantron yağı sürenler var. Sadece bepanthen krem sürenler var. Kişiye göre bunu planlamasını yapmak lazım. Ama izlerimiz 6 ay kızarık ve kabarık oluyor. 6. aydan sonra sönmeye başlıyor bu izler. Aynen. Ve 1,5-2 yıl hani izim yok diyemiyor kimse. İlla ki oluyor. Ya ama zaten hani kolda da olduğu gibi hani o Evet. kolla yaşamak mı, o izle yaşamak mı yani? Aynen Hani o öyle. bir Bunun tercih oluyor muyuz? kar zarar dengesine bakmak lazım. Bu ameliyatın güzel tarafı şu. Koldaki gibi değil. Neredeyse tamamını iç çamaşırının içine saklayabiliyoruz. Kişinin alçak belli bir iç çamaşırı bile giyse neredeyse gözükmeyecek hale gelebiliyor. Yani birçok hastamız mayo bikiniyi çok rahatlıkla giyebiliyorlar.